Bu bölgede 700-800 kişilik terörist grup faaliyet gösteriyordu. Kamp alanları vardı. Hatta futbol sahaları vardı. Tabur komutanı binbaşımız vardı. Ayağındaki bot açılmış. Botun tabanı. Adamcağız onu iple bağlamış. O şekilde yürüyor. Binlerce ton gıda malzemesi, yüzlerce silah, mühimmat, el bombası, teçhizat, telsiz vesaire. Çok büyük bir darbe olmuştu o. Yine teröristler mevzilere sızarken önce taş atarlar böyle. Mevzideki uyuyor mu, uyanık mı, bilmem ne mi? Ya da tepki verecek mi, hemen bir ses geldi diye hemen tarayacak mı? Arkalarından birlik geliyor ya, bizi delip yarıp geçecekler yani. Komutanım, geçtiğimiz söyleşte kitaptan bahsetmiştiniz. Sağ olun, bana da hediye ettiniz. Okudukça da etkilendim yazdıklarınızdan. 2 Mermi Bir Hayat kitabı. Evet. Orada bir bölüm dikkatimi çekti komutanım. Şeytan Üçgeni'nde Balyoz bölümü. Evet. Şenyaylı operasyonundan bahsediyor Evet. bölüm. Sizden bir detaylı dinlemek isterim. Çünkü benim için baştan sona gerçekten vurucu bir operasyon olduğu izlenimini oluşturdu. Sizden tüm detaylı nasıl başladı, süreç nasıldı, sonrasında ne elde ettik hepsini dinlemek isterim. Şimdi bazı söyleşilerimde ya da sohbetlerimizde diyorum ki bizim Muş'a ilk gittiğimiz yıllarda, o 1992 senesinde Muş, Diyarbakır ve Bingöl sınırlarını kapsayan Şenyayla bölgesi vardır. Bu bölgede 700-800 kişilik terörist grup faaliyet gösteriyordu. Kamp alanları vardı. Hatta futbol sahaları vardı diyorum. Bunu duyanlar hadi canım diyor. Nasıl? Olur mu o kadar? Peki 700-800 kişi orada barınıyor da devlet ne yapıyordu diyorlar. Şimdi bir kere bölge geniş bir bölge. Çok geniş bir bölge. Dedim ya 3 ilin sınırları içerisinde yer alan onlarca dağın, vadinin, kanyonun, derenin, platonun olduğu bir bölge. Bu geniş bölge içerisinde evet yaklaşık 700-800 kişilik terörist grup faaliyet gösteriyordu. 50 kişilik bir grup filan dağın bilmem ne yamacında, 100 kişilik bir grup filan bilmem ne bölgesinde gibi geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve biz sürekli olarak bu bölgeden işte filan bölgeye, işte tren hatlarına, efendim filan köye, filan birliğe yapılan saldırılarla uğraşıyoruz. İniyorlar, tren yoluna eylem yapıyorlar, sabotaj yapıyorlar. Biz tren yoluna yapılan sabotaja müdahaleye gidebiliyoruz. İmkan kabiliyetlerimiz, sayımız, silahımız, aracımız, gerecimiz ancak bu kadar. Ve bunu biliyoruz. İstihbarat raporları teyit ediyor, vatandaş biliyor, biz biliyoruz. Ve bir şey yapamıyoruz, gücümüze gidiyor. 92 yılından bahsediyorum. Kanına dokunuyor insan değil mi? Evet, oraya operasyon yapalım diyoruz. Sonra diyoruz ki birlik yok. Muş ilinde misal bir tane jandarma komando bölüğü var. Bir tane A timi var. İlçelerin bir kısmında komando bölüğü var, bir kısmında yok. Orası öyle 3-5 komando bölüğüyle falan gidilecek, operasyon yapılacak bir coğrafyada değil. Silah, teçhizat, araç, gereç, personel sayısı yeterli değil. Haliyle oraya geniş çaplı bir operasyon yapılması lazım. Hep bunun temennisi içerisinde işte dedim ya o eyleme gidiyoruz, bu eyleme gidiyoruz. Eylemden sonra o bölgeye kaçıyorlar. Eylemden sonra o bölge içerisindeki işte filan bölgeye kaçıyorlar. Hep bunun sıkıntısı mı diyeyim, moral bozukluğu içerisindeydik aslına bakarsanız. Derken, tabii bunu biz biliyoruz, üst komutanlıklar bilmiyor mu yani? Bolu Tugayımız vardır, Bolu Komando Tugayımız. Bolu Tugayımız büyük bir operasyon için, işte onların liderliğinde diyeyim, onların katkısıyla bölgedeki diğer birliklerin, diğer vilayetlerin ellerindeki bütün birliklerin bir araya getirilmesiyle 1993 yılı sonbaharıydı. Geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Bu operasyona işte daha batıdan başlanacak süpürme harekatı şeklinde Bolu Tugay'ı adım neredeyse 100 kilometre diyebilirim. 100 kilometreyi de geçebilir. Bölgeyi yürüyerek ve süpürerek, çatışa oradaki diğer yerel birliklerin koordinesinde Muş'a kadar Şenyayla bölgesinde temizleyip Muş'a kadar geleceklerdi. Planlama böyleydi. Bu planlamada bize de görev verildi. Ya bu operasyon yaklaşık 40 gün falan sürdü. Bolu Tugay'ın başlaması. Bu süreç içerisinde Muş'a yaklaştıklarında bize de tıkama görevleri, pusu görevleri, AT görevleri vesaire. Tıkama görevi ne oluyor komutanım? Tıkama görevi yani en basit halde şeyinde söyleyeyim yani tarifiyle söyleyeyim herkesin anlayabileceği. Şu bölgede bir operasyon yapılacak. Ana birlik buradan girecek. Bu tarafa da kaçma istikametleri diyelim bu taraf. Ana birlik de buradan giriyor. Tıkama buralara da birlikler görevlendirir kaçmalarını önlemek için. Yani bunun askeri tabirleri falan filan var da şimdi yormayayım sizleri. Yani kaçacak terörist unsurların önlerini kapatmaktır yani. Tıkama birliği, tıkama görevi odur. AT'de arama taramadır.
Arazide arama taramadır, işte ne diyeyim, sığınak aramasıdır, barınak aramasıdır, mağara aramasıdır. AT dediğimiz de bu. Kış yaklaşıyor, endişemiz karın düşmemesi. Genel itibariyle Ekim'in sonlarına doğru kar düşüyordu o dönem itibariyle. Yani hiç şaşmazdı aşağı yukarı. İklimler bu kadar değişken değildi o hava şartları. Bizi attılar bir gün bir araziye. Helikopterle atıldık, tıkama görevi ifade edeceğiz. Aman Allah'ım. Dağın yamacı böyle ya. Yamaçlar böyle. Sadece keçi yolları var. Hakikaten sadece keçiler yürüyebilir. Botunun tabanının sığacağı genişlikte yer yok. Öyle yamaçlardan geçerek tıkama görevi yapacağımız yere inmemiz lazım. Nitekim böyle helikopterle atıldıktan sonra zar zor. Ayağın kaysa, yuvarlansan, bazen mesela ayağımız basıyor taşa, taş kopuyor. Yuvarlana ta vadinin dibine kadar gidiyor. Uçurum gibi yani. Uçurum. Zor bir yerden geçtik. Orada işte faaliyetlerimize başladık. Bu uçurum gibi yerlerden geçerken, daha doğrusu uçurumun kenarındaki riskli yerlerden geçerken bir öncü oluyor. Onu takip ediyor birlik değil mi komutanım? Tabii başka alternatif olmuyor bazen. Sadece tek bir geçiş noktası oluyor. Emniyetli bir şekilde belli mesafelerle işte aralara açarak herkes oradan geçmek zorunda. Ya da alternatif varsa bir ya da iki, o iki alternatif kullanarak oradan geçmek zorunda. Buna benzer coğrafyalar çok fazladır. Geçişin, yürümenin çok zor olduğu yerler çok fazladır. Hele o bölgeden bahsediyorum. Biz tıkama görevine başladık. Kaçıncı gündü ya? Tam hatırlayamıyorum da. Yani her gün çatışma oluyor zaten. Yani öyle şey değil. Zaten o faaliyet alanlarına bütün birlikler girdi. Her birlik çatışıyor. Bolu Tugay'ı o taraftan geldikçe örgüt mensupları bizim bulunduğumuz tarafa doğru kaçmaya başladılar. Bu tarafa kaçıyorlar, bize çatıyorlar. Öbür tarafa kaçıyorlar, işte Diyarbakır Özel Harekat'a takılıyor. Öbür tarafa kaçarlarsa bilmem başka bir birliğe takılıyorlar falan. Günler süren böyle bir operasyon olmuştu. Orada şunu dikkatimi çekmişti. Bolu Tugay ile buluştuğumuzda operasyonun işte sonlarına doğru tabur komutanı binbaşımız vardı. Ayağındaki bot açılmış, botun tabanı. Adamcağız onu iple bağlamış, o şekilde yürüyor. Artık günlerce yürümekten botları aşınmış, botları parçalanmış, kıyafetleri zaten heder olmuş. Efendim ikmal yaptık, hadi 3 tane de bot gönder, 5 tane de ne gönder. Onlar değil, ikmal yapılıyor elbette ama asıl ikmal, birinci ikmal yapılan şey mühimmat. İkincisi de gıda. Öncelik sıralaması var çünkü. Tabii. İkinci de gıda ikmali yapılıyor yani. Bir tabur komutanı. Efendim benim botum yırtıldı, 3 tane de bot gönderin falan diyemez. Demez de zaten canım. Yani. Ve şey olmuşlar, sakallar uzamış, saçlar uzamış. Böyle garip bir vaziyetler ama gözleri ışıl ışıl. Yaklaşık 40 mı 45. güne gelmiştik. Efendim adam ne botuna takılıyor ne bilmem. Şurada şu bölgedeki, şu deredeki çatışmada şöyle oldu diye bize heyecanla anlatıyor. Şurada şu oldu diye böyle heyecanla anlatıyor falan. Zor bir operasyondu ama o çok büyük bir fayda sağladı. O dediğimiz 700-800 kişilik elbette tamam belki imha edilmedi o gün itibariyle ama en azından bölge onların artık ana kamp alanı olmaktan çıktı. Fiilen bizzat ele geçirilen 56 terörist idi. Etkisiz hale getirilen binlerce ton gıda malzemesi, yüzlerce silah, mühimmat, el bombası, teçhizat, telsiz vesaire. Çok büyük bir darbe olmuştu o. Önemli bir operasyon yani. Örgüt için bir kırılma meydana getirmişti. O bölge için öyleydi. Bizim kendi bulunduğumuz alanda da yani ben şimdi bunlara girmiyorum tek tek işte. Sabaha kadar çatıştık mesela bir gecenin birinde. Bize sızıyorlar bakın. Girelim komutan buraya da. Girelim yani şimdi biz kaçabilecekleri bir dere yatağı var. Onun yamacında böyle tertiplendik bekliyoruz. Karşımızda başka bir timimiz daha var. Bekliyoruz zaten her an gelecekte. Genellikle hava karardıktan bir saat sonra falan sızmaya başlarlar. Çünkü kaçacaklar, geceyi kullanacaklar. Gündüz onlar için dezavantajdır. Yine teröristler mevzilere sızarken önce taş atarlar böyle. Mevzideki uyuyor mu, uyanık mı bilmem ne mi? Ya da tepki verecek mi hemen bir ses geldi diye hemen tarayacak mı? Bazen seslerini kamufle etmek için hayvan sesi çıkarırlar. Kuş sesi çıkarırlar haberleşmek için falan. Yine sızarken botlarını çıkarırlar, ayaklarına 3-5 kat çorap giyerler ses çıkarmasın diye. Onlar için de tabii hayat meselesi. Yani sessizce sızmak, yaklaşıp bize zarar vermek derdiler onlar da. Ve önlerini açıp kaçacaklar.
Yine böyle bir akşamda buz gibi soğuk, yağış yok ama hava çok soğuk. Biz de böyle üşüyor elimiz tetikte bekliyoruz. Gece görüşlerimiz çalışıyor. Sürekli her yerde çatışma sesleri geliyor telsizde. Herkes birbirini uyarıyor işte. Senin dere yatağının altından geçen 2 kişi gördüm diyor. Oraya ateş yoğunlandır diye telsizler susmuyor falan. Böyle bir ortam. Nihayetinde 10-11 civarı mı tam hatırlamıyorum. Bize doğru emareler başladı. Mevzilerimize ufak ufak taşlar gelmeye başladı. Yoklamaya başladılar bizi. Nasıl tepki veriyorsunuz taş geldiğinde? Bekliyorsun. Yani şimdi profesyonel bir birlik bekler. Dikkatli bir şekilde bekler. Ama telaşa kapılırsan, vurur dersen yerini belli etmiş olursun. Hem de onları elinden kaçırmış olursun. Elinden kaçırmış olursun. Velhasıl kelam bize yaklaşık ne diyeyim 30-40 metre mesafe kala birkaç görüntü gördük. Yani görüntü dediğim gece görüş gözüyle bizzat kendilerini gördük. O zamana kadar daha atış yok. Orada işte atışa başladık. Bu sefer onlar bize doğru el bombası atmaya başladılar. Biz onlara doğru el bombası, tüfek bombası vesaire elimizde ne varsa olması muhtemel bizzat gördüğümüz yerlere bir de olması muhtemel yerlere falan. İnatla kaçmıyorlar. Bizde bir sıkıntı yok, zayiatımız yok. Ne orada ajandaları? Niye kaçmıyorlar? Arkalarından birlik geliyor ya, bizi delip yarıp geçecekler yani. Hmm. Bizden kaçtılar, karşıda da tim var. Oradan kaçtılar, öbür tarafta başka bir birlik var falan yani. Kaçacakları alanlar sınırlı. Bu şekilde sabaha kadar çatıştık. Sabah hava aydınlanmasına 1-2 saat kala çatışma bitti. Yani onlardan atış kesildi. Gün ağardı. Uygun bir şekilde işte aşağıya doğru araba tarama. Gece ne oldu, ne bitti diye kontrole indik. Yüzlerce boş kovan, el bombası pimleri falan filan zaten Bixi, Kaleş boş kovanları, kan bir dünya. Dereye yakın bir yerde de 1 mi 2 mi bir terörist cesedi bulduk. O gün işte gün içerisinde onlarla meşgul olduk. Hızlı bir şekilde tekrar yukarıya yerimize çıktık. Ya şimdi anlatıyorum ya hani bulunduğumuz yerden bazı yerler var. Dere yatağına inmen yarım gün, yarım. Bazı yerlerden dedim mi inemiyorsun. 10 metre altına inmek için 100 metre gidiyorsun, zikzak yapıyorsun falan geliyorsun yani. Geçişin. 1 saatlik yol 10 saatlik yol oluyor senin için. Evet. İşte nitekim bugün hava kararmaya yakın tekrar yerimizi aldık ve o operasyonun neticesinde dediğim gibi bölge rahatlamış oldu. Peki operasyon anına dair hatırladığınız bir durum, bir anı var mı komutanım? Yani aranızdaki diyaloglar olabilir, böyle komik olabilir, üzücü olabilir. Bir şey anlatmanızı rica ederim. Anlatayım ya. O mesela o dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi vardı. Bu bir sosyal gerçek. Az önce dedik ya hani. Mesela bir sürü vardı orada o bölgede. Ona yakındık. Onların ağılına yakındık. Yaylacı gibilerdi. Artık son günleriydi. Oradan ineceklerdi. İşte kar yağmasına yakın iniyorlar genelde. Ya çok üzüldüm mesela onlara. 2 aile, işte 2 tane baba, 2'şer ya da birinin 2, birinin 3 olabilir hanım. Bir dünya çocuk. Bebeğinden işte yetişkinine. Yüzlerce hayvan. Orada hayat sürüyorlar. Şimdi bazen kızıyoruz o bölgedeki insanlara, o tür coğrafyalardaki insanlara. Örgüte yardım yataklık yapıyor. Yapacak. Niye yapmaz? Nasıl duracak orada yapmazsa? Ya orada durmayacak, yaşamayacak. Yaşamak zorunda. İşi bu. Toprağı orası. Atadan, dededen yaptığı, bildiği tek iş bu. Orada hani bu sadece vatandaşı suçlamak olmaz. O yıllarda bakış açımız birazcık daha sertti. Örgüte yardım yataklık yapıyor. Örgüte yardım. Terörist her gün orada ya. Ve ondan önceki süreçte anlattım az önce. Acımasızca gidiyor 30 tane, 40 tane. Bebeğine kadar köyü basıyor. Caminin önünde insanları, namazdan çıkan insanları öldürüyor. Orada birazcık daha o farkındalığımız açılmıştı. O insanlara karşı bakış açımız birazcık daha değişmişti. Yani benim zihnimde kalan, yoksa dediğim gibi tabii ki güldüğümüz, şakalaştığımız, oynadığımız hani Ayı Boğa'nın hikayeleri hiç bitmez. Yani en zor anda bile, çatışmanın ortasında bile bizi şaka yapar, bizi güldürmeyi başarırdı rahmetli. Ayı Boğan'dan önceki içeriklerini bahsettik ama bu içeriğimizi ilk defa izleyenler için kısaca bir anlatmanızı rica etsem sizden. Ayı Boğan bizim tim komutanımızdı, üsteğmendi. 1993 yılında bize atandı. Kendisi harp okulu mezunudur. Harp okulu mezunu olduğu halde uçuculuğu sevmemiş, benimsememiş. Kendisini attırmış uçuş okulundan. O zaman itibariyle de jandarmada personel ihtiyacı olduğu için jandarma olmuş. Komando olmuş, jandarma komando olmuş. Ayı Boğan'ın lakabı herhalde üsteli bir evet, güreşçiymiş kendisi. Önüne geleni devirirmiş. Biraz kural dışı güreşirmiş. Kulak, burun ne vurursa kırarmış falan. Öyle bir Allah rahmet eylesin. Evet, kahramanmış. Komutanım ne zaman Ayı Boğan desem gözünüz doluyor. Evet. Normal mi? Yıllar geçmesine rağmen hep böyle. Hep ya, yıl zaman mefhumu nedir? Gün oldu benim için olay. Dün oldu. 1 saat önce oldu. Yani 40 yılda geçse daha yaklaşık 30 yıl oldu. 29 yıl oldu yanlış hatırlamıyorsam.
Geçtiğimiz aydı yıl dönümü. 40 yıl daha geçse hiç yani. Yattığı yerde dinlensin inşallah. Ya, Peki o operasyon anında dediniz ya komutanım, ben bunu canlandırmak istiyorum komutanım. Çok soğuk, donuyoruz. Bir yandan gergin bir durum var. 700-800 teröristin olduğu gerçekten Evet, evet. oradaki silahlı kuvvetlerimiz için bir kazanım elde ettirecek kadar önemli bir operasyon. Buna ama şaka yapabildiğinizi söylüyorsunuz. Oradaki ruh hali nasıl? Biraz Ya hayat bahsedin devam istedim. ediyor. Nasıl siz bazı burada nedir arkadaşlar var. Bir ekip var vesaire. Evet. İş odaklısınız değil mi? Hı hı. Yani ama tabii hayatın içerisinde gülmek de var, bazen kızmak da var, küsmek de var, darılmak da var. Bu kadar olağan bizim için. Operasyona da hayat gibi bir şey yaptık. Aynen bizim için bu kadar olağan yani. Belki bir saat sonra da rahmetli olacak ya da sen olacaksın. Bunu biliyorsun. Komutanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, biraz duygulandık karşılıklı. Evet, evet. İnşallah Ayıboğan komutanımıza da Hem rahmet ona hem dileyelim. bütün şehitlerimize. Tüm şehitlerimize rahmet dileyelim. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı komutanım? Sevgiler. Sağ olun komutanım. Zor bir operasyondu ama o çok büyük bir fayda sağladı. O dediğimiz 700-800 kişilik elbette tamam belki imha edilmedi o gün itibariyle ama en azından bölge onların artık ana kamp alanı olmaktan çıktı.